Ayol gelinsiz düğün olur mu? Ay telaşlanma, sakin ol biraz. Gelin tarafıyız. Gelin ortada yok ve ben gereksiz telaş yapıyorum. Öyle Ay mi ne anne? istersen onu yap, karışmıyorum. Nereye yapacağım? Anneannem haklı ama teyze birazcık sakin olur musun ya lütfen? Ya tamam haklısın rezil olduk. Hatta bu bir skandal ama ne yapalım? Ay ben şimdi düşüp bayılacağım vallahi. Dur kızım, ay sen de harika yatıştırdın ortalığı yani. Ne oldu? Bulabildiniz mi Efsun'u? Ay yok enişte vallahi hiçbir yerde yok. Efsun. İçeride mi? Yok mu içeride? Ses verme. Başına bir şey gelmiş olmasın? Efsun! Ayol ne yapıyorsun? Sağır Sultan duydu halimizi. Abla. Alo Oktay. Ay bu da kızı gibi işine gelmeyince duvar gibi sağır olur. Damadın yanında. Ne damadı anne? Gelin var mı ki damat olsun? Ay ses getirecek bir düğün yapacağız dediğinizde bu kadarını ben bile beklemiyordum. Ne bağırıyorsunuz? Gören de gelin kaçtı zannedecek. Yok artık. Ay, İnanmıyorum. Tamam panik yapmayın, ben ikna ederim. Ben kuaförüm, açılın. Efsun bak ne anlatacağım sana. Bu yelloz müjgan yok mu? Paçoz. Yok içeride de değil. Benim açtıracağım kapıdan da gelin değil, damat çıkar. Şans işte. Geç kızım, geç. Efsun! Buradan bir ses geliyor. Efsun! Efsun! Efsun içeride Bir misin? saniye çekil. Efsun! 18. 19. Efsun içeride misin? 20. Duyuyor musun beni? Efsun çok merak ettik. Sinan çok özür dilerim sen. Biz bu hale nasıl geldik? Şimdi kendimize karşı dürüst olalım. Verdiğim hiçbir karardan pişman değilim desek bile derinlerde bir yerlerde içimizi kurt gibi kemiren pişmanlıklarımız yok mu? Her şey başka türlü olabilirdi demediniz mi hiç? Ben dedim. Ne oldu bana? Neredeyiz biz? Sinan. Sinan? Sinan iyi mi? Sakin ol, yan odada yatıyor Sinan. Kırık çıkık yok Allah'a bin şükür. Ucuz atlattınız ha. Ailesi de yanda. Tanışmadınız değil mi onlarla? Tanıştık. Ay bir kere de korktuğum başıma gelmesin. Ay saçmalama. Efsun, daha iyisin değil mi kızım? Mine Hanım, Tuncay Bey iyiyim sağ olun. Kusura bakmayın kalkamıyorum ama. Bizi gerçekten çok korkuttunuz. Neyse ki şimdi ikiniz de sapasağlamsınız. Annenler de perişan oldu. Biz şimdi sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Sonra tekrar uğrarız. Mine Hanım. Ay vallahi iyi insanlara benziyorlar ama biraz soğuklar. Adamın kafası peruk. Pek bir ilgilendiler ayol. Öyle ne o odalara gelmeler gitmeler falan. Anneanne konumuzla pek alakası yok ama ölümden döndüm. Acaba ondan olabilir mi? Sen de bana bak. Nereli bunlar? Ne işle meşguller? Ne yapacaksın anneanneciğim? Nüfusuna mı geçireceksin? Peynir üreticisi bunlar. Para bol. Görmedin mi kadındaki çantayı? Sinan Peynir Prensi demek ki. Kardeşi var mı? Tek çocuk. Çöpsüzüsün, harika. Bana bakın şu an aklınızdan her ne geçiyorsa onu orada bırakın. Atın gitti tamam mı? Unutun. Tel koptu bitti. Zevzek zevzek konuşma. Ay kime çekti bu kız ayol? Hayır, irademizle asla izin vermeyeceğim. Sinan benim
Tamam, ben asansörde sana sorduğum soru var ya. Boş ver şimdi bunu, sonra konuşuruz. Sırası değil. Her şey bir anda oldu. Halbuki bakımları da yapılmıştı, anlayamadım. Olacağı varmış. Geçmiş olsun. Sizi de meraklandırdık. Ben karşı odadayım. Anneanne, anne. Ne sordun Sinan'a asansörde? Ya ne soracağım işte. Asansörün dedim bakımları falan yapıldı mı? Bana bak, evlenme teklifi falan etmedin değil mi? Meraklı gibi öyle. Hayır ya, ne alakası var? Ayol nerede görülmüş zaten bir kadının erkeğe evlenme teklif ettiği, evet diyeceği varsa demezsin. Anne biz gidiyoruz. Hadi anne kaç. Kardeşim. Hadi görüşürüz. Ya. Anne gelir misin sen de? Anlatmak ister misin? Evet, sanırım isterim. Asansörde Sinan'a evlenme teklifi ettim. Pişman mısın peki? Yok, zerre pişman değilim. Ama bilmiyorum, kendimi bir garip hissediyorum. Ya ben nasıl böyle bir hale geldim hiç anlamadım. Annenle beni düşün mesela. Hiç akıl alır mı? Aşk birden çarpılmaktır. İkiyken bir olmaktır. Boşuna dememişler akıl ve mantığın bittiği yerdir diye. Hayır, bir de iyice bir yakışıklı olmuş. Ne bileyim, böyle kel göbekli falan bir şey olsaydı. Benim gibi yani. Baba. Sence her şey düzelecek mi? İyi düşün, iyi olsun. Benim yaramaz kızım. Her şeyin düzelme ihtimalini babadan duymak müthiş bir güven veriyor. Anneler çok konuşur, hatta çokça söylenir. Oysa baba öyle mi? Baba az konuşur ama öz konuşur. Çılgın bir kadın grubu arasında kaybolmuş benim babam içinse bu söz özellikle geçerli. Efsun. 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 Aa Mehmet, ne işin var senin burada ya? Üst düzey bankacılıkta doktora mı yapıyorsun? Yo, doktorculuk oynuyorum. Aşk doktoruyum ben. Yakışmış mı? Saçmalama ya. Ayrıca evet, bayağı yakışmış. Yavrum, tavşan gibi zıplarken asansörün tellerini koparmışsın. Ha? İyi, Allah korudu da leğen gemiğini kırmadın. Deli, sen buraya nasıl girdin? Kapıda bir tane böyle kaknem gagillik bir karı vardı. Yok ziyaretçi yasak, sadece akrabalar falan diyordu. Yemin ediyorum az kalsın ümüğünü sıkıyordum karının. Ben de çekip gidecek göz var mı? Kay bakayım şöyle. Gel. Sinan da yandaki odada yatıyor. Şaka yapıyorsun. Sen niye buradasın? Yavrum herifin gidip bir kabasını alsana. Aa, ne kadar romantik. Hastanede iki aşık yan yana odalarda. Vallahi Fransız filmi gibi. Sinan? Aa, Sinan nerede? Resepsiyondaki kız bu odanın numarasını verdi. Sinan buradaymış. Nerede? Ha, dolaba sakladık kendisini. Pardon, siz kimsiniz? Sen Efsun musun? Evet. Asansördeki Efsun. Evet de siz kimsiniz? Cavide. Cavide Ünver. Sinan'ın babaannesiyim. Mutlaka bahsetmiştir. Babaannesi mi? Oy yavrum, bu karı bizi yer yutar. Ben gidiyorum. Doktor bey durursanız. Sen Sinan'a mı yanıksın? Bana mı dediniz? Yok, doktora sordum. Ha, bana mı? Haşa, o benim kardeşim. Kızım, ne işiniz vardı asansörde? Ha? Sen erkek arkadaşlarının evine böyle rahat mı girip çıkıyorsun? Cavide Hanım, ne münasebet? Sinan benim kaç yıllık arkadaşım. Kaç yıllık derken? Söyler misiniz doktor bey? Efsun Hanım kaç yaşında? 30. Bana sorsanız ben de söylerdim Cavide Hanım. Evet, tamı tamına 30 yaşındayım. Kocan var mı peki? Evli değilim. Vah vah. Vah mı? Vah ya. Baksana yaşın gelip de geçmiş bile. Ben de bir kız araştırıyorum. Araştırıyorum derken? Şöyle helal süt emmiş, gencecik, afet gibi bir şey arıyorum. Yuh artık. Yuh mu? Demek istedim ki yani umarım istediğiniz gibi olur. Hayırlısı. Senin de tanıdığın genç birileri varsa haberim olsun. Babaanne,
Hoş geldin. Deminden beri her yerde seni arıyorum. Baba annesinin paşası. Merhaba babaanne. Oh aslanım benim. Dön bakayım dön. İyiyim, iyiyim. dön. İyiyim. Tanıştınız demek ha? Biz de doktor beyle şimdi sohbet ediyoruz efendim. Ama resmen tanışmadık. Efendim ben Cavide Ünver. Müsaadenizle efendim. Doktor bey mi? Olur, Ben doktor Efsun'la bey, dedim. Doktor bey. Olur da bir gün dünyayı dinozorlar ele geçirir, insan ırkının kanatları çıkar ve ben Sinan'la evlenirsem kaynana için Mine Hanım'a hiç ihtiyacım yok. Çünkü Cavide Hanım 10 kaynana gücünde. Ah, Allah çarptı. Hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte, fakirlikte elini sımsıkı tutasın var. Ama hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Ve aldığımız ilk hayat dersi de bu. En kötüsü sahip olamadığımız şeylere ait olmak. Ay Efsun? Sinan. Ben iyiyim. Sen de iyisin. Biz iyiyiz zaten. Ya Sinan ben aslında buraya seninle bir şey konuşmak için geldim. Yine ne konuşacaksın? Bitmedi mi anlatacakların? Ha? Ya her şey çok daha farklı olabilirdi fakat ben buraya hiç gelmemeliydim. Aslında her şey daha farklı olabilirdi fakat böyle olacağı varmış. Sana kızgın ya da kırgın değilim. Sadece buradan bir an önce kurtulup kaybettiğimiz onca yılı telafi etmek istiyorum. İçime çektiğim şeyin adı nefes değil, huzur. İkiyken bir olmak dedikleri bu demek ki. Ne oldu? Yaptığım bunca saçmalığa rağmen mi? Yani çevirmeye çalışıp elime yüzüme bulaştırdığım onca numarayı bile bile mi? Tabii onlar da var. Ama Kızgın ya da kırgın değilsin. Hatta belki asansör düşmese şimdi. ateşini asansörle dayanamadım. Anne, anneanne. Ay ne güzel oldu. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Babam yok mu? Ay Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İyi iyi hiç ağrımıyor. Bir şey olacak. Sağ ol. Efsun uyandın mı çocuğum? Yok anneciğim ben hala derin bir uykudayım. Hemşire hanım tanıştırayım kabuslarım anneanne ve anne. Boşuna dememişler rastgele ilaç kullanmayın diye. Ne ilacı veriyorsunuz ona? Hadi gel biz seninle biraz şöyle konuşalım ha. Tamam kızım tamam biz artık İyi günler. bakarız bundan sonra. Hadi yürü. Sinan evlilik konusunu açtı mı? Konuştunuz mu? Asıl sen bana Sinan Tektaş için ölçü aldım onu söyle. Ne tek taşı ya? Erkeklerin evlenmeden önce yatırdıkları harca tektaş denir. Öğren. Sinan da öğrensin. Ben tek taş istemiyorum. Olur mu canım? Daha bunun dünü var, bugünü var, yarını var. 5 taşı hatta tam tırı var. Yani hedeflerini yüksek tutacaksın diyor. Şu hayatta insanın kardeşlerini seçememesi ne kadar acı bir şey ya. Anlamıyorsunuz galiba ben bunların hiçbirini istemiyorum. Ay sinirimi bozma benim. Onu bunu bilmem. Sinan'la konuş artık. Ay bu işin adını koyun bir. Pardon da kim hangi işin adını koyacakmış? Pardon ama siz kimsiniz? Ben Cavide Ünver hanımefendi. Sinan'ın babaannesi anneanne. Merhaba Cavide Hanım. Tanıştırayım. Annem Gönül, anneannem Peyker. Dün gece oğlunuz kızım Efsun'la pek bir samimiydi. Anne. Samimi derken? Allah vere de babası duymasa. Ya. Ay kadın da bizi yatakta bastılar zannedecek. Gerçi yataktaydık ama. Tuncay. Yürü gidiyoruz. Hastalardan da hastanelerden de pek haz etmem malum. Bir dakika ben de size eşlik edeyim. Yukarıda da bir şey unutmuştum zaten. Otursana be. Ya manyak mısın nesin sen nereye? Ya siz benim hayatımı sabote etmek için ant mı içtiniz? Ha? Niye çocuğun dudaklarına yapışıyorsun hemen? Biz sana böyle mi öğrettik? Kız evi naz evi. Açık ağırdan satsana kendini. Yahu daha düne kadar aman kızım bu fırsatı kaçırma. Bu senin son şansın diyen kimdi sizdiniz? Ne oldu şimdi yine? Merve ne oldu sana böyle? Şaka.
Ay koskoca hastane ya. Vallahi canım çıktı odayı bulana kadar. Allah'tan böyle doktorlar var da işte geçerken beni de bırakıverdiler. Kızım tamam, lafı dolandırma. Ne konuştular onu söylesen. Yetişemedim ki asansöre anneanne. Fazla bir şey duyamadım o yüzden. Ne konuşacaklar? Sizin ruh hastalıklarınızı konuşmuşlardır kesin. Vallahi ben artık Sinan'la bir sorun daha yaşarsam gerçekten bu hastaneyi içindekilerle yakarım ha. Ay Cavide Hanım seninle ilgili bir şeyler söyledi işte. Aa, nereden anladın benimle ilgili dediğini? Yer elması dedi. Ne? Yer elması? Birisi yer elması deyince aklına ben mi geliyor? Ay aman Kuziş ne kızıyorsun ki yani besbelli sana söyledi. Hani anneler böyle oğullarının işte sevgililerine bir isim takarlar ya. O da sana o ismi takmış. Gerçi babaanne ama. Ay uyuz, gıcık. Saftirik dese neyse de yer elması nereden çıktı? Anneanne bir tane kırmızı gubidik bir meyve var ya o işte. Sebze o. Sebze. Ceren Hanım. Abidik gubidik olabilir ama montafon ineği diyebilirdi, yayık diyebilirdi, yere yakın diyebilirdi. Hatta oldu olacak leğen göt de diyebilirdi Ama ne var bunda kızacak? Taktik belli. Kayınvalidenin iki dediğinden birini duyacaksın, öbürünü duymayacaksın. Daha ortada koca yok, kaynanan var. Vallahi çok sinirim bozuk. Yemin ederim ki hiç bakmayın bana öyle. Yer elması ne ya? Bazı anılar güneş yanına gibi gelmiş. Yaşarken bunu anlayamaz. Gün ışığı bittiğinde dokunduğunda acıtacak. Meğer sende ne güzel anılarımız varmış. Bunu şimdi anlıyorum. Ama canım çok yanıyor. Gerçekten çok canım yanıyor. Sen o benim kalbimi yakıp gittiğinde düşünecektin Ekrem. Geri dönemez. Giremezdin kalbine. Bu kız yollu. Ne alakası var Cavide Hanım? Asıl oğlanın yaptığına bakın. Hem kıza ümit veriyor hem de zaten sıçan suratlı bir şey. Ay tav oluyorum. Hem sıçan suratlı diyorsun hem de tav oluyorsun Peyker Hanım. Biz İzmirliler tav olmayı sinir oluyorum anlamında kullanırız efendim. Ay her şeyi yeniden icat etmezseniz ne olur sanki. Kız bildiğin yollu işte. Ağzında da piti pit sakız cak cak. Tipi tip o sakızın adı. Ay tipi tip piti pit. Onu da mı siz İzmirliler buldunuz? Evet efendim. Her şeyi biz bulduk. Çünkü İzmir büyük bir şehir. Sizin kasabanıza benzemez. Siz İzmirliler simide simit, domatese domates demezsiniz değil mi? O beğenmediğiniz kasabada da biz paraya para demiyoruz Peyker Hanım. İnanır mısınız? Sen Selin'i tanıyor musun? Bana mı dediniz? Yok Büşra'ya sordum. Büşra kim? Dizideki yollu kız. Ay sana dedim tabii kime diyeceğim. Selin'i tanıyor musun? Ha, evet tanıyorum. Sinan'ın arkadaşı Selin. Sinan'ın sevgilisi. Sinan'ın sevgilisi mi? Anneanneciğim, Cavide Hanım Sinan'ın eski sevgilisi demek istedi herhalde. Evleneceklerdi Sinan'la. Kısmet olmamış, evlenememişler ama yani değil mi? Mühendis bir çocukla evlendi. Sinan bir şey. Bizim Sinan'dan iyi olmasın tabii. Ama ben çok istemiştim evlensinler. Ama Sinan'ımın kanı deli akıyor işte. Hercai. Affedersiniz de Sinan hiç hercai bir çocuk değildir. Hercaidir. Yok canım. Öyledir öyle. Hercaidir. Ey çelik geldiysen tahtalara 3 kere vur. Her çiçekten bal alır. Selin öyle bir kız değil mi tabii? Bu seninki pat binmiş aynı asansörün çocuğun peşinden gitmiş. Selin öyle şeyler yapmazdı. Asla. Ay yani siz şimdi torunuma laf mı çakıyorsunuz? Rahat kız mı demek istiyorsunuz? Evet. Siz İzmirliler rahat insanlarsınız dedi olsa. Ay dizi de bitti ben kaçayım. Hadi. İyi ki dizi bitti de kaçtı. Biz ne bekliyoruz? Karışma sen. Biz ne sözler verip de ortadan kaybolanlar gördük. Anneanne ortada söz möz yok. Onlar buraya gelecek. Geliyorlar. Efsun. Sinan, biraz sonra olacakların benimle hiçbir alakası yok. Hayatım gerilme lütfen.
akşam bize buyursanız da 2 aile kaynaşsa. Önce siz bize buyurun. Gelelim. Ne zaman? Önümüzdeki hafta bekleriz. Memnuniyetle. Yani siz İstanbul'da nerede oturuyorsunuz? Nereye gelelim? İstanbul'da birkaç evimiz var çok şükür. Ama ben sizi memleketimize, gerçek evimize davet etmek istiyorum Peyker Hanım. Memleket neresi? Taraklı. Taraklı'ya bekleriz efendim. Taraklı? Evet. Küçükken ne kadar kolaydı her şey. Kimse bize karışmıyor, bu işin adını koyun diye yakamıza yapışmıyordu. 2 kişiyken bir olmak güzeldi de kimse bir anda bir olacağımızı söylememişti. Aylarca bıkmadan, usanmadan yazdı Sinan. Bense hiç cevap yazmadım. Daha doğrusu yazdım. Yazdım da gönderemedim. Ne kadar ulaşılmaz olursam beni o kadar seveceğini düşündüm. Ne salakça. Günaydın. Hayırdır o biletler ne, konsere mi? Tren biletleriyle konsere, evet. Ne treni ya? Taraklı. Taraklı mı? Baba, oldu olacak annemler benim nikah tarihimi de alsınlar. Bu yolculuğu engellemen lazım, biliyorsun değil mi? Mümkün mü sence? Ya deplasmanda başımıza neler geleceğini ben düşünmek bile istemiyorum. Efsun koş. Sıra sende çocuğum gel. Ne sırası ya? Aa, bu ne hal ya? Taraklı'ya gidiyoruz ya, fil maskesi yaptık yüzümüze güzel olalım diye. Ne bu böyle Cavide'ye koruma kalkanı falan mı oluşturuyorsunuz? Hayır, işe yarayacağını bilsem ben onu kıçıma bile sürerim de ben Taraklı'ya gelmiyorum. Ha. Ya anne gerçekten de biz giderken ne götüreceğiz? Acaba şu gümüşlü aynalardan falan mı alsak diyorum. Ay onlardan bir tek bizim evde kaldı sanıyordum. Ha, müze mi soyacaksınız? Yok daha çarpıcı bir şey olması lazım. Elektroşok aleti. Efsun içimi karartma lütfen. Pembe elektroşok aleti. Gönül, şu Aysel'i ara da götüreceğimiz hediye konusunda bir fal kapatsın. Ama şimdi falda fil çıkarsa ne yapacağız? Trene sokamazsınız, yazık. Ay bak terlik geliyor Efsun geliyor. Ben ne dedim sana ne dedim ben? Ah canlarım benim, hala ben Taraklı'ya gideceğim diye plan yapıyorlar. Ben Taraklı'ya falan gitmem. İnanılmaz merkez ya. Yok böyle bir merkez. Ya bravo yani, muhteşem bir hediye seçmişsiniz gerçekten. Bunu Taraklı'nın meydanına koyarlar, ömrü billah nazar değmez bir daha. Ya Taraklı'ya gelmeden mutlaka beni ara. Pardon, siz Taraklılı mısınız? Aslen mi soruyorsunuz? Yani ona göre cevap vereyim hanımefendi. Zira sizi yanıltmak istemem çünkü dürüstlük bizde esastır. Ben aslında Taraklı değilim. Sonradan Taraklılaştırıldım. Yani eş bakımından yani hani. Pek hoş, güzel bir ilçemiz. Biz de oraya gidiyoruz. Pekoş? Hangi Pekoş? Allah Allah, kaç yıllık emlakçıyım, niye emlakçıyım ben böyle bir yer duymadım. Ben şöyle izninizle şurada hemen bunu bir google'layayım. Yok pek hoş derken anneannem Taraklı'yı kastetti. Biz de Taraklı'ya gidiyoruz da. Çok pardon. Ne işle meşgulüm demiştiniz? Emlak. İsim neydi? Kısmet. Kısmet, isminiz mi Kısmet? Hayır canım, ismim Levent. Firmamın adı Kısmet. Taraklı'nın en büyük emlak şirketi. Kısmet Emlak. Taraklı'nın en büyüğü. Siz herkesi tanırsınız herhalde. Ne de olsa Taraklı küçük bir yer. Yani Taraklı küçük bir yer. Ama Kısmet Emlak bölge dışında da faaliyet gösteren çok büyük bir şirkettir. Ben sırası gelmişken size kartımı takdim edeyim. Bu bölge çok değerlenecek diyorlar. Demek ki size kısmetmiş. Buyurun. Buyurun şöyle. Kısmet Emlak. Buyurun. Siz de buyurun.
Beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Sakın çekinmeyin. Yani öyle sırf meraktan soruyorum. Böyle Taraklı'da böyle bilinen bir aile var mıdır? Zenginleri kimlerdir diye soruyorsanız. Ay, Yok canım yani biz öyle hani laf olsun diye parada pulda gözümüz yok. Yani var öyle 3-5 tane aile ama bunların en mühim olanı Kıçık Ayıklar. Küçük ayıplar. Kızılderili kabilesi gibi. Bunlar peynirciler. Bu Cavide Hanım bunların tek kızı. Bunların büyük dedesinin kalçada hafif böyle bir çıkık olduğu için buna Küçük Ayıklar demişler. Böyle yandan işte isim oradan geliyor yani maşallah. Nazar değmesin iyiler. Varlıkla toprakla şunlar ya. Bir tane Allah versin de bozuluyor ama maşallah Cavide Hanım. Karşılamaya tenezzül etmemiş. Pes yani. Sinan ben gelip sizi alırım merak etmeyin dediğinde oğlum ne gerek var biz kendimiz geliriz diyen kimdi Peyker Hanım? Sen sus bakayım. Öyle denir, adettendir. Ama böyle yapılmaz, adet değil. Efsun. Çok özür dilerim. Çok bekletmedim umarım. Hoş geldiniz. Niye zahmet ettin ya? Zahmet etmeseydin. Estağfurullah. Ben yardım edeyim size. Bizi buraya neden sürükledikleri belli. Görmemiş işte. Ne olacak? Aklınca bizi bunlarca etkileyecek. Ay neyse ki sizde etkilenecek göz yok. Ay adamı çiğ yersiniz yemin ederim. Biz geldik. Baba sen böyle de. Sanki bizimkiler kaynaştı gibi ha? Bir şey içer misin? Yok içmem. Emin misin? Teşekkür ederim. Sinan baştan söyleyeyim şimdi bizimkiler... Biliyorum. Baştan buraya gelmeye karşıydı zaten. Malum sizinkiler falan filan. Merak etme. Cavide Hanım sizinkilerden geri kalır yanı yok. Zor maç. Çocuğun ailesini sev, koru. Kötü konuşursan bu sana yolsu elektrik olarak geri döner. Efsun. Ay daldım kusura bakma. Hayır bence onlar çok tatlı yaşlı biraz inatçı insanlar. Babaannem. Bence erken konuşma. Ben sevdim Cavide Hanım'ı. Yanından kim ölmüş? 14 yıllık arkadaşız. Bizimkilerin tanışmamış olması zaten tuhaf değil mi sence? Pardon? 14 yıllık arkadaş derken kalktık anasının örekesi Taraklı'ya geldik senin için. Yani tesadüf değil bu. Hayır şimdi bir saniye. Yani bir takım saçmalıklar etmiş olabilirim, aptallıklar etmiş olabilirim kabul ediyorum. Özür diledim senden. Bu da yetmezmiş gibi bunu özrü ve evlilik teklifiyle taçlandırdım. Gelme üstüme! Peki sen ne yaptın? Senin yaptığına ne demeli? Hastanede öptün sen beni be. El kol yapma bana. El kol yapma. Kendine gel. Adamın asabını bozma. Öpüyorlar işte öptü. Sevmiyorsan oyalama kardeşim. Oyalama. 14 yıl sonra karşıma geçip karşılasın diyemezsin. Diyemezsin. Ay yürürüm ha. Seviyorsan seviyorum de. Zamanımı harcama. Ümrünü çıkarım ha. Ümrünü çıkarım ha. Kendine gel. Şekil yapma. Gop çocuğuyuz biz. Defol gide. Yolo. Yolo. Yürü git. Yürü. Ay, tabii ki böyle bir şey demedim. 14 yıllık arkadaşız. Bizimkilerin tanışmamış olması zaten tuhaf değil mi sence? Evet karşılaşmaları güzel oldu bence de. Maşallah. Nazarlık da pek küçükmüş. Kapalı çarşıda özel bir tasarımcıya yaptırdık. Öyle mi? Nazarlığa da bilet aldılar mı gelirken? Bugün gene çok şakacısınız Cavide Hanım. Efendim benim de çocukluğum burada geçti işte. Her köşesinde bir anımız var. Kaç kardeşsiniz efendim? Çok isterdim bir kardeşim daha olsun ama kısmet değilmiş. Biz mesela 3 kardeşiz. Ama şu anda onlar yurt dışında. Gene de aile olmak güzel bir şey. Umarım çocuklarımız da ileride büyük bir aile olur. Resmimi beğendiniz mi? Çok güzel.
Kim boyadı? Taraklı'nın ileri gelen ailelerinden birinin kızı boyadı. Adı Münevver. Pek becerikli, pek güzel bir kızdır. Sizden iyi olmasın tabii. Öyle mi? Münevver çalışıyor mu? Ev kızı. Hangi evde çalışıyor? Çay alır mıydınız? Aa tabii. Efsun da çayları koyar. Her genç kızın rüyası Taraklı'ya gelip çay koyması. Kaç kere söyledim sana Cavide Sultan, ısrar etme, istemiyorum. Hadi. Bu münevver konusu kapansın artık. Hadi kapansın. Ben senin iyiliğin için söylüyorum paşam. Rahatın, huzurun için. Babaanne, ben aradığımı buldum. Aradığını bulmuşmuş. Kavumu bu kıçını kokladığını anladın. Ne belli? Nasıl laf öyle? Hele bir torunun olsun anlarsın ne demek istediğimi. Biri candan öte can nasıl olur anlarsın ama iş işten geçmiş olur. Of babaanne. İşte gelmeyince arkanı dön git. Sen de yalnız bırak beni. Ölünce rahat edersiniz hepiniz. Allah'tan büyük baban görmedi bu günleri. Ne oldu, iyi misin? Fare mi? Kıçıyla dağları devirmiş. Safiye! Gel topla şunları. 12'de bahçede o. Bahçede mi? Saniyeleri sayıyorum. 5 dakikanın bu kadar zor geçtiğini hiç şahit olmamıştım. Zamanı küçümsememek lazımmış. Yataktan kapıya 8 adım. Alt kata inmek için 20 basamak. Holden kapıya gidene kadar 52 adım. Ay aşk insanı neler yaptırıyor, bazen kendime bile şaşırıyorum. Ve inanışa göre parmağımızda bir ip bağlıymış. Bu ipin diğer ucu bir başkasının parmağındaymış. Ne kadar uzağa düşersek düşelim. Ne kadar kaçarsak kaçalım. Sonunda bu ipin iki ucu birleşir. Kavuşurmuş o iki kişi. İpin iki ucu birleştiğine göre... Evet, kabul ediyorum. Ben seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi. Demek ki aşık olduğun adamdan evlilik teklifi almak böyle bir hismiş. Ne oldu? Sinan, bakar mısın? Kedi şeyini görmüş gibi. Sinan evlenme teklif ederken bu ipi mi verdi? Evet. Orta boyda bir hindi vereydi. Aman anne. Pes yani pes. Bunların nasıl servet yaptıkları belli ayol. İnsan böyle uydurup bir kırmızı iple evlenme teklif eder mi? Eder. Sonuçta adam benimle bir ömür geçirmek istiyor. Bazen şu kırmızı ip her şeyi anlatmaya yeter anneanne. Nokta. Bakar mısın? Bu kadar şişer mi Alper? Tamam, hemen ilgileneceğim. Sinan Efsun'a evlenme teklif etti. Hayırlısı olsun Sinan. Kırmızı iple.
Aman efendim neyi varmış? Küçücük bir arayayım canım. Biz işimize bakalım. Ne zaman istemeye gelirsiniz? Neyi? Ne demek neyi? Konuştuk ya babaanne. Ha? Madem çocuklar karar vermiş, o zaman siz söyleyin Oktay Bey. Ne zaman gelelim? Önümüzdeki hafta cuma uygundur efendim. Ben de tam önümüzdeki haftaki cuma diyecektim. Ağzımdan aldınız yani Peyker Hanım. Eğlence şimdi başlıyor. Hazır mısınız? Sizi göreceğimi hiç beklemiyordum bir daha. Beni gördüğünüzde sevinmediniz mi yoksa? Hayır, hiç olur mu öyle şey? Çok sevindim. Anlatacak o kadar çok şey birikti ki. Hepsini biliyorum. Ben de kime neyi söylüyorum. Ağır bir sınavdan geçiyorsunuz belli ki. Dikkat etseniz iyi olur. Ama her şey çok yolunda. İşte en ağır sınav da bu. Matmazel bana verir misin elini? Al efendim bu elimin sensin sahibi. Matmazel bana verir misin kalbini? Al efendim şu kalbimin sensin sahibi. İşte kavuştum ben aşığıma. Allah çıkardı seni karşıma. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar. Bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar. Abla. Şakir amca. Vay, Sinan'ım gelmiş. Gel Nasılsın, hemen. iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Vay Göktuğ, beni unuttun mu yoksa? Nasıl unuturum usta? O ellerle az dayak yemedim. Ama kızım, elimizde büyüdü. Ama sünnetini de ben yaptım. Şakir amca. Çok güzel oldu, çok güzel. Şakir amca. İnsanın sevdiğinin değerini başkasının da gözlerinde görmesi ne kadar güzel. Çocukluğuna döndükçe gözünde daha da büyüyorsun Sinan'ınlar. İyi ki sevmişim seni. Geldiği gibi giden aşklardansa sen benim yanımdasın. Eskiden kalan tüm alışkanlıkların bir ömür bozulmasın. Olduğun gibi kal değişme. Hep güzel sevimli saf temiz kalalım olduğumuz gibi. Sinan bak unutma gaz fren ayağının altında. Tamam güveniyorum sana. Hadi bakalım. Sinan! Aa! Sinan! 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 Çok ağır. Sinan'ım var. Ben sana bunun hesabını sorarım görürsün. Ne bakıyorsun ya? Ben daha önce hiç böyle ıslak görmemiştim mi? Daha önce hiç göle düşmemiştim. Ondan olabilir mi acaba? Üstüne yapışmış. Ya bıraksana. Tamam canım hasta olma diye söyledim. Ayrıca moda insanın kendine yapışanı giymesidir. Hadi gel sana bir sürprizim var. Çabuk hasta olmadan çık. Ne sürprizi ya? Ben başka sürpriz kaldırırım. Sinan motor! Ne sürprizi yine? Ya saçmalama. Sinan inanamıyorum. Ne ara yaptın sen bunu? Aa, ya çok özür dilerim. Tamam sen konuş. Tamam. Geliyorum hemen. Ne var anneanne ya? Yine ne var? Söyle. Bak bu sefer sözümüzü dinle. Ağırdan sat kendini. Öyle hemen gelken Tamam. indirme sakın. Tamam. Konuşuruz sonra. Geç kalmayız. Öptüm. O zaman dün yarım kalan konuşmamızı tamamlayalım mı? Ay Sinan inanamıyorum. Çok komik görünüyorsun.
O zaman ikimize. Efsun. Efsun. Hayır. Maşallah yüzük de yüzükmüş hani. Efsun da kaçırır mı böyle güzel yüzüğü yutuvermiş hemen. Peki ne dedi o sırada? İşte daha önce de anlattığım gibi evlenme teklif etti. Sen ne dedin? Evet dedim. Ay sonra o ne dedi? Efsun düğün ne zaman? Nerede yapacaksınız? Geçin firması buldunuz mu? Gelinlik bakmaya başladın mı? Çocuğun adı neydi? Senin yüzüne ne olmuş? Ne olmuş? Ben de onu diyorum, ne olmuş? Efsun, yine mi dedikodu? Nereye kadar anlamıyorum ki. Yine mi dedikodu derken? Hayır yani umarım bu olay dikkatini dağıtmaz, verimini düşürmez. Yani bu zaten bir iki güne geçer. Arı soktu işte. Şansa beni buldum. Bak nasıl anlamazdan geliyor. Hayır evleniyormuşsun ondan bahsediyorum. Ferda Hanım işle ilgili bir şey var mı? Yoksa ben gidiyorum da. Kim bu çocuk? Bir çocuk işte. Ay bir çocuk işte diyor hala. Ferda Hanım, Sinan Ünver'le evleniyor Efsun. Ne? Tuncay Ünver'in oğlu Sinan Ünver mi? Ya bu bizim patronun en yakın arkadaşı. Siz Sinan'ı tanıyor musunuz? Canımcığım. Bak eğer ki evlilik hazırlıklarıyla ilgili falan bir şeye ihtiyacın olursa hemen bana haber veriyorsun tamam mı? Hayır yani ne yapabilirsem. Sen niye öyle kapıda kaldın? Geçip otursana şöyle. Yok ben işimin başına döneyim. Efsuncuğum biliyorsun senin mutluluğun benim mutluluğum. Ona ne şüphe bilmez miyim? Demek ki insanların gözündeki algınız incecik bir dikiş ipliğine bağlı. Efsun yağlı kapıya gelin oldu diye car car konuştuklarını duyar gibiyim adeta. Sinan Ünver'le evleniyorum diye bir anda hop ayın elimini oluverdim. Rüya gibi. Var ya biri bana şöyle evlenme teklifi etse yemin ediyorum bekaret kemerimi fırlatır çılgınca evet derim ha. İsteme ne zaman? Ya Mehmet ben istenmek istemiyorum. Sinan da öyle istemiyoruz. Hadi oradan. Sinan'a kalırsa olmaz zaten bu iş. Şuradan yumurtayı versene. Neden? Saçıma süreceğim. Yani Efsun ben söylemeyeyim diyorum ama... Yani sonra arkamdan kötü kadın dersin, fesat dersin diye korkuyorum. Biraz hızlı karar almış Sinan yani. Hızlı mı? Tabii. Bak şimdi yavrum, bunların kimi yaşadığı hızlı hayattan bıkar, kiminin yaşı geçer, kiminin etrafına karşı egosu kabarır, bir anda evlilik kararı alır. Yani kesin arkasından bir zıkkım çıkar ha. Ay öyle şey olur mu ya Mehmet? Hem ayrıca Sinan beni seviyor. Yani seviyor. Ay sen nereden bileceksin ki hem bunları? Eski erkek arkadaşımdan bileceğim tabii. Tövbe estağfurullah. Bak sen ol, işin ucunu sıkı tut. O parmağındaki ipi de çıkar, Sinan'ın şeyine dola. Şeyine derken? Boynuna. Aa. Anne. Baba. Anneanne. Baba. Ne oldu ya? Eşyalar, koltuklar hırsız falan mı girdi? Yok annen. Altından girdi, üstünden çıktı. Cuma'ya dünürler geliyor diye hazırlık yapıyor. Eskiymiş her şey. Bu ara beni de değiştirecek diye o kadar korktum ki vallahi. Peki biz nerede oturacağız? Odama beklerim, buyurun. Apartmanın vazgeçilmezi Mehmet Lütfi. Başımın tatlı belası. Efsun, Mehmet Lütfi. duydum ki evleniyormuşsun. Aa nereden duydun? Eşya taşıyorduk bugün. Tamam bir dakika. Ne yapıyorsun? Efsun, benimle evlen. Aa, Mehmet Lütfi, seninle evlenemem çünkü ben Sinan'a söz verdim. Tamam bu sende kalsın o zaman. Yok kalmasın. Kalsın zaten bana olmuyor. Mehmet Lütfi. Ama sen çok çabuk vazgeçtin. 30 yıl bekledim. 3 günde 2 tane evlilik teklifi aldım. Şimdi ben bunu da yutarmışım. Ay. Niye almadın şimdi bunları? Orada bıraktın. Kesme tahtası. Burada. Balon kadehler. Burada. Ayakkabı çekeceği. Burada. Tamam. Sebze kurutucu. Burada.
Sebze kurutucu mu? Ne yapacaksınız? Dünürleri sebze kurutucusunun üstüne mi oturtacaksınız? Evde hiçbir şey yok. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sen bize laf anlatacağına yuttuğun yüzüğü çıkardın mı ondan haber ver. Bekliyorum. Dikkat et de sifonu çekme. Anneanne detaya girmesek mi acaba? Efsun ne giyeceğine karar verdin mi çocuğum? Tabii ki verdim. Transparan bir tulum giyeceğim. İçim dışım bir. Herkes görsün. Aman ne yaparsan yap be. Nişanın da yapma. İstiyorsan düğününde gelinlik de giyme. Kabahat bizde ki karşımıza alıp konuşuyoruz adamla. Aman canım biz de cuma akşamı aramızda takarız alyanslar. Ne alyansı ya? Ben alyans falan istemiyorum. Ay yeter! Ne yaparsan yap. Sinan alyansı takmaz diye korkuyorsun sen. Alyans takmamak için bir sürü numara çeviren adam var. Ne numarası ya? Aa hayatım ben elimi yıkarken lavaboda unutmuşum. Bağlılığımı yüzükle mi ölçüyorsun? Ya da dur şey var. Hayatım ben saat bile takmam. Yersen. Bunların hepsi gizli santrafor abla. Yemeyeceksin. Zaten bizim işimiz öyle bir tane halkaya kaldıysa o işimiz çok zor vallahi ya. Sen o parmağındaki iplikle ancak düğme dikersin düğme. Sen Allah'ın dua et de benim gibi bir anneannem, böyle bir annem var. Kıymetimizi bil, kıymetimizi. Teşekkür ederim. Evlilik teklifinden sonra düğün için ideal bir süre var mıdır? Hayır yani şimdi bir gün kalkıp sabah Mustafa gelmiş mi diyeceğiz. Ha sen onu görmedin mi daha önceden ya? Böyle bir şey olabilir mi? Aileler yüzünden bu ara karışıklık çıkıyor. Tamam diyelim ki öyle. Peki biz bundan sonra evleniyoruz. Evlendikten sonra aileler yanımızda olmayacaklar mı? Olacaklar. Biz ne halt edeceğiz? Ay ne olur kusura bakmayın. O kadar gerginim ki. Valla böyle bağırıp çağırdım yanınızda ama. Hayat bazen böyle oyunlar oynuyor işte. Tam bütün cevapları bulduğumuzu düşünüyoruz. Sonra bir bakıyoruz sorular değişmiş. Siz bayağı benim babam gibi konuştunuz ama. Bir inanışa göre milyonlarca kilometre uzakta, uzay boşluğunda sizden bir haber yuvarlanan dev taş kütlelerinin karakterinizi, geleceğinizi, iş ve aşk hayatınızı etkilediğini öne süren sisteme astroloji deniyor. Meral'in verdiği her tarih tutuyor ama. Millet belediyeye gidiyor tarih almak için, biz astroloğa. 2 tane uzatır mısınız? Zengin aileye gelin gidiyorum ya, elim para görmeye başladı bile. 2 tane alır mısınız? Fala inanmıyordun Aslan'a, bilimsel gerçek. Çok teşekkür ederim. İnsanlık için küçük, benim için kocaman bir adım attık. Efsun'la Cavide Hanım'ın uyumuna baktıralım. Anne evlilik tarihi için geldik. Bize ne Cavide Hanım'dan be? Ya ne evliliğinden bahsediyorsunuz? Beni istemeye gelen yok daha. Tatlım ne zaman doğdun? 1 Eylül 1984 16.30, Sinan 17 Haziran 1984 10.30. Sinan'ın doğum tarihini nereden biliyorsun anneanne? Sinan'ın albümünden. Taraklı'dan gelirken nasıl olduysa çantama girivermiş. Yok artık ya. Siz kleptoman falan mısınız? Efsuncuğum sen Başak'sın. Yükselenin Oğlak, Ay burcunda Akrep'te. Evet, Başak Oğlak'ı yiyor, Oğlak Akrebi sokuyor. Ondan sonra olan bana oluyor desene. Sus da dinle biraz. Detaycısın, disiplinlisin, sabırlısın. Duygularını pek belli etmiyorsun. Kimseye kolayca güvenmiyorsun. Ay inanamıyorum. Tüylerim diken diken oldu. Nasıl bildin? Sinan ikizler. Yükseleni Aslan, Ay burcu da Kovada. Dominant, hırslı, şanslı bir tip. Eş olarak seçeceği kişinin herkeste hayranlık uyandıran üstün özelliklere sahip olmasını bekliyor. Son dakika Sinan başkasıyla mı evlenecek yoksa? Ayrıca cömert bir çocuk. Bak, kırmızı iplik kolay alınmıyor bu devirde. Ne zaman istemeye geliyorlar Efsun'u? Bu cuma. Ah, ama o gün Merkür geri gidiyor. Yani? Yani Efsun'la böyle sert kavgalar, sürtüşmeler falan yaşanabilir. Merkür'ü, Satürn'ü geçelim. Ne zaman evlensin bu çocuklar? Aralık'tan önce. Hatta en mükemmel tarih 25 Ağustos'taki Başak Yeni Ayı. 25 Ağustos dışında bir tarihte bu evlilik gerçekleşirse olacaklardan ben sorumlu değilim. Sinan bir şey söyleyeceğim. Ya biliyorum aslında bu aralar... Pardon canım, lafımı unutma sakın. Alo? Paşam, Babaannem. ne yapıyor yer elması? Babaanne, o nasıl laf öyle? Efsun yanımda şu anda. Babaannesinin aslanı. Bu yer elmasını istemeye gittiğimizde sakın evlilik tarihi meselesini açma, tamam mı? Babaanne, Efsun duyuyor seni diyorum. Şimdi bunlar arayı uzatmadan hemen düğün yapalım derler. Trafikteyim. Sonra konuşuruz. Sana demedi o lafı. Ne desem boş değil mi? Ne zaman evleneceğiz biz Sinan?
Kızılderili inanışına göre uykusuz kaldığımız gecelerin sebebi aslında bir başkasının rüyasında uyanık olmamızmış. Sizce de öyle midir? Bu bir soru mu yoksa dua mı? Ya bakar mısınız şu tatlılığa? Bebekliğimizi hatırlayamamamız ne kadar fena. Oysa bazı şeyleri unutmak hatırlamaktan daha zor değil mi? Mesela ben bir şeyi ilk defa yapmanın hissiyatını hatırlamayı çok isterdim. Ne bileyim mesela ilk defa limon yediğimde yüzümün aldığı şekli. Ya da ilk defa Yağmur'la tanıştığımdaki o şaşkınlığımı. İlk defa aşık olduğunda hissettiğin şeyi. Onu hatırlıyorum galiba. Evet. Elim ayağım birbirine dolanmıştı. Uyumadın değil mi çocuğum? Uyudum desem gider mi? Sinan'la evlilik tarihi konusunda bir şey konuştunuz mu çocuğum? Yok, konuşmadık mı? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Biz büyükler konuşur, karar veririz. Al bakayım, şu sütünü dik kafana. Al, iç. İç. Ha. Sen sakın karışma, tamam mı? Yok canım, ben zaten niye karışayım ki? Sonuçta Sinan'la evlenen sizsiniz, ben değilim. Bana mutluluklar demek düşüyor. Çıldırtmayın beni. Efendim. Anne. O eşyalar. Anne. Ay ne oluyor yine? Of. Ne demek yetiştiremedik? Öyle bir şey olur mu? Delirtmeyin insanı. Ya bu kadar insanı biz nereye oturtacağız söylesene. Rezil olduk, rezil. Sakın bir şey söyleme. Bak çok sinirliyim. Ağzımdan kötü bir laf çıkacak sakın. Bir şey demedim. Oktay bir şeyler yapsana. Ya sen bu evin erkeği değil misin ya? Ne yapayım Gönül? Ya git mobilyacıyı döv. Ne yapacağım diyor ya. Akşama iptal edelim. Uçarım üstüne sus. O kadar hazırlık yaptık. İptal edelim diyor. Gelin benimle. Gelin benimle. Gelin. Yalnız bir kişi ayakta kalıyor. Efsun, canımı sıkma benim. Neyse canım olsun, ne güzel işte. Böyle ilginç bir ev oldu bence. Bak Efsun vallahi çok sinirliyim. Ne oldu? Sinirlenme anne. Bak ne güzel, teyzemin eşyaları buraya çok yakıştı. Bence burada kalsın bunlar. Edirne, Fatsa, Samsun da nereden çıktı Allah aşkına? O kadar kodladım ben. Yine mi yanlış yazmışlar? Aa. Aa baba, iyi misin? İyiyim. Ya sende bir şey var, söylesene. Ha? Ne sıkıldın senin canım? Bir şey var senin, anlatsana. Şey aklıma geldi. Daha dün bir tabak yemek yedirebilmek için peşinden koşardım. Gel diye. Şimdi gelin oluyorsun. Ha? Baba, o meşhur konuşmayı yapmayacaksın herhalde benimle değil mi? Lütfen. Seni hastanede ilk gördüğümde prensesler gibiydi. Pembe bir battaniyeye sarmışlardı. Bugün kendimi kral gibi hissettim sayende. Acaba kralın biraz gözleri mi doldu? Burası her zaman senin evin biliyorsun değil mi? Yani kimsenin seni üzmesine müsaade etme, tamam mı? Oktay, sana verdiğim şurubu içtin değil mi? Bak milletin önünde heyecanlanırsın, elin ayağına dolanır, rezil oluruz sonra. Şimdi beni senden isteyecekler ya. Sana vermezsin, olur biter. Üzüldüğün şeye bak. Ay lütfen yeni adetler çıkarmayın. Ailenin en büyük kimse ondan istenir. Kimden isterlerse istesinler. Ama seni benden alacaklar, orası kesin. Anneanne. Hadi sen anneanneciğim kalk. Sinanlar gelecek şimdi. Anneanneciğim. Anneanne. Anne. Anneanne. Anne. Ne oluyor? Aa, nesi var anneannemin? Ya hepsini bitirmiş. Kendine gelmesi mümkün değil. Sanki biraz naz ediyorsun ama beni senden Anne Cavide şimdi beni kimden isteyecek? Vallahi geldiler. Ama korkmayın canım. Gelirlerse gelsinler. Bu halde bizi görünce kaçarlar zaten. Ben bakarım. Hadi koş. Siz durun. Seç birini. Üresin mi, türesin mi? Ha, niye? Kızım, ailenin en büyüğünden isterler. Adettir. Hadi seç birini. Siz olsanız kimi seçersiniz ne olur söyleyin. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz.
Buyurun. Pek zevkliymişsiniz. Enteresan. Oktay amca eşyalar ne oldu? Hırsız. Yangın, hırsız, vallahi işte hırsız, yangın, böyle bir sürü sevimsiz şeyler. Boş verin. Peyker Hanım yok mu? Tansiyonu düştü, içeride yatıyor. Birazdan gelir. Tam tansiyonu da düşecek günü bulmuş. İnsan dikkat eder kendine böyle bir günde. Sağlık tabii. Sağlık da biz kızı kimden isteyeceğiz? Aman acelemiz ne canım, ne güzel otururuz, biraz sohbet ederiz. Bu arada hoş geldiniz hepiniz. Doğru. Acelemiz ne? Nasıl 30 yıl beklemişsin. Birkaç saat daha beklersin olur biter. O zaman ben mutfağa gideyim. Oktay amca nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Üresin. Türesin. Üresin. Biliyorsunuz beni bu akşam istemeye geldiler. Biliyoruz. Tamam, çok güzel. Biz Sinan'la nişanlanacağız. Evet, biliyoruz. Ay tamam, harikasınız. Ailemizin en büyüğü sen olduğun için Üresin'cim, Cavide Hanım beni senden isteyecek. Cavide kim? Hani az evvel geldiler ya, Sinan'ın babaannesi. Sinan kim? Sinan... Merak etme. Nasılsın Efsun? İyiyim Cavide Hanım. Siz nasılsınız? Siz üresi misiniz, türesin mi? Efsun ben. Yeni gelin. Ay ilahi Resim. Kapı da çaldı. Vallahi hiç kimseyi beklemiyordum. Efsun! Hayırdır? Efsun! Sen şimdi kesin evleniyor musun? Mehmet lütfen. Tek taşımı geri ver. Tek taşı deyince Hayır canım, zaten o plastik. Ben bayılacağım. bu kız onu da yutmuştur. Yok, bitti bu iş Efsun. Yüzüğümü geri ver Efsun. Çek elini. Tersimdesin. Aa yeter. Çocuklar birbirini sevmiş. Bu işin adını koymamız lazım. Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle kızımız Sinan'ı, oğlumuz Efsun'u istiyoruz. Neler oluyor burada? Çıldırtmayın lan beni. Söz müzüm ben geçiyorsun. Bu akşamdan sonra Sinan'la bir daha hiç görüşmedik. O utancı unutmam bir hayli zaman aldı. Sonra Aysel teyzenin tanıdığı Haldun'la tanıştırıldım. Aileler uygun gördü, evlendik. 3 çocuğum oldu. Haldun iyi bir baba, merhametli, çalışkan. Ama tüm bunlar kalbimdeki boşluğu doldurmaya yetmedi. Her şey böyle de olabilirdi. Tabii ki böyle olmadı. İnanamıyorum. Ne geceydi? Bildiğin nişanlandık biz. Kızınız Sinan'ı, oğlumuz Efsun'a istiyoruz. Babaannem şoka girdi. Haklı kadın. Her şey o kadar ani gelişti ki. Gerçi gelişme de denemez ki, bildiğin rezalet. Of. Böyle bir geceyi ucuz atlattık söyleyeyim. Şanslıyız. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Tabii canım. Sen başka bir şey soruyorsun. Bence şanslıyım, evet. Bunca yıl sonra bu merdivenlerde yine yan yana oturabiliyorsak... ...ben senin gözlerin içine bakıp böyle elimi tutabiliyorsam... ...şanslıyım, evet. Hatta şu anda yukarıdan bir terlik gelmeyeceğini bilsem... ...seni kesin öperdim. Ben de seni. Gerçekten mi? Evet. Bunu duydum, iyi oldu. Cavide'mi kaçırdım ayol. O bunca zaman Efsun'u istemeye gelmediler. Tam geldiler. Ben kaçırdım. Gönül kaçırdım. Ayol ne cimri kadın. Bir altın bile takmadı. Ay kabus gibi geceyi atlattık. Çok şükür diyen yok ha. Düğün hakkında bir şey konuştunuz mu? Ay siz bana hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Ay, anneannem aşırı tatlı. Anne sana da böyle bir şat verelim. Güzel olur ha. Hadi yattım ben. Ala bana bak. Yarın kimseye söz vermedik, köşe temizlik yapacağız. Ay çok üzgünüm ama yarın çok önemli bir işim var. Sinan'ın arkadaşlarıyla buluşuyorum. Kumalarınla yani. Yok kuma demeyelim ona. Kanka diyelim.
Seni sevmeleri lazım abla. Teste tutulacaksın Efsuncuğum. Bakalım testi geçecek mi Gönül? Anneanne, test bitti. Sınav sonuçları geldi. Bak burada tanıştırayım. Daha kuş kafese girmedi. O kuş buraya gelecek. Kalk hadi Efsun. Madem temizlik yapmıyorsun ayak altında dolanma. Anne sen bize temizliğe yardım edelim diye falan mı doğurdun? Ayrıca ben ayak altında dolaşmıyorum. Gayet yatağımda yatıyorum. Ne oluyor? Anne! Anne! Ne oluyor ya? Evet, Bakanlar Kurulu toplantısını açıyorum. Gündemimizde ne var sevgili tontişlerim? Şimdiye kadar karşılaştığın en büyük tehlike neydi? Ay bakıyorum seçemiyorum valla. Ben söyleyeyim Cavide. Bu kadın seni sevmezse bu iş biter. Bak daha düğün tarihin bile belli değil. Anneciğim biz daha Sinan'la düğün tarihini konuşmadık da ondan. Bu sabah Cavide aradı. Pazartesi eve bekliyor seni. Efsun'la oturup şöyle bir etraflıca konuşalım dedi. Ya ben bir daha Tarakya'ya falan gitmem. Ay saçmalama. Buradaki evde oturup ailecik seni bekliyorlar. Seni kıstırıp düğün tarihini oldu bittiye getirecekler. Ay yok artık ya. Niye öyle planlar yapsınlar? Sizin gibi bir başka daha aile var mı yani? Ayol bu bir şey mi? Benim bir kayınvalidem vardı. Aman dünyanın en lanet, en... Leylaklısından alalım yumuşatıcının. Alalım. Ay ne güzel babaannemi yad ediyordum. Gönül, dolapların üstü tamam. Günaydın kül kedisi. Benim kahvem nerede? Alo, Sinan? Efsun canım, iyi misin? Ne haber? İyiyim. Ne olsun işte. Ev hali, sakin. Akşam bana sözün var. Çocuklarla yemeğe çıkıyoruz. Unutmadın değil mi? Yemeğe çıkalım tabii ki, tamam. Beni evden alırsın o zaman, olur mu? 8'de sendeyim. Tamam. Görüşürüz. Ya ne yapıyorsun, dinliyorsun ya? Açık. Sakın yapma öyle bir şey. Alo. Telefon açık ha. Lütfen ayıp oluyor. Kızlar. Öyle liseli aşıklar gibi. Bak hala Efsun diyor ya. Bak manyak. Evlen. Yok be oğlum Efsun çok tatlı kız. Tanıştığınızda göreceksiniz. Bence bir an önce evlen. Evlen de gör gününü. Olmanın ne güzel örnek var. Bak Tolga'ya. Aynen. Bak Füsun'la bana. Oğlum hele çocuklar falan olduktan sonra evlilik dediğin. Kabus. Ben çocuk falan düşünmüyorum zaten. Evlenmeden önce Füsun'u görsen var ya yıkılıyordun. Giyim, kuşağım, saç, baş. Bir de şimdi gör. Bıyıklı oğlum senin karın, bıyıklı. Ağda bile yapmıyor oğlum. Sizden beter lan. Aşk peş palavra. Oğlum daha 30 yaşındasın. Kaçıracağın fırsatları bir düşün. Şöyle bir bak etrafına. Stres olmayın oğlum. Şimdi kız başlasın düğün diye başının etini yemeye. O zaman yaptığı hatayı anla. Aman DJ olmasın, orkestra olsun. Peçeteleri şöyle mi katlayalım, böyle mi katlayalım? Nasıl yani? Havai fişek olmayacak mı? Servet gömeceksin oğlum düğüne, servet. Bir de anası danası ayrı laf sokacak. Yaranamayacaksın hiçbirine zaten. Danayı bana mı dedin? Size de. Abartmayın oğlum siz de. İstanbul'un mu kız? Nereli bari? İzmirli. Oğlum biz ne desek boş sen ayvayı yedin. Adamın feleğini şaşırtır İzmir'in kızları. Geçmiş olsun Sinan Ünver. Yuh artık ya. Efsun? İzmirliymiş. Fino gibi koşmasını bilirsiniz siz İzmirlilerin peşinden değil mi? Şimdi ne oluyor yani? Biz ne yaptık da o bıyığını almıyor diye mi böyle oldu? Biz sana dedik bu kumalar tehlikeli diye. Ya senin bunlardan bir an önce kurtulman lazım abla. Nasıl tatlım? Bilmiyorum. Ben küçüğüm. Öyle alenen görüşme konuşma bunlarla dersen olmaz. Diyelim bir program mı yaptılar? İyi eğlenceler hayatım diyeceksin. Saman altından sabote edeceksin. Ben o saboteyi ne seçeceğimi bilmiyorum. Mesela aniden hastalanabilirsin. Ailevi bir sorun çıkabilir. Ya Sinan'a acil ihtiyacın olması lazım. En kötü göz silahını kullanırsın. Ya abla intikam. Nasıl olsa bu Sinan'ın son görüşleri olacak. Hazır mısın çocuklarla buluşmaya? Seversin o. Kafa çocuklarıdır. Severim tabii canım. Sevgiye boğacağım onları. İşte bizim çocuk ya. Başta söyleyeyim fazla yüz vermeye gelmezler. Hoş geldin. Merhaba. Tolga, Burak, Emir. Merhaba, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Sinan çok bahsetti, tanıyor gibiyiz zaten. Öyle mi? Bahsetmiştir mutlaka. Bu arada güzel haberlerinizi aldık, hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ olun.
Pardon bakar mısınız? Ben de Türk kahvesi alırım. Türk kahvesi. Kardeşim sen? Sade bir Türk kahvesi. Sade. Sen bunlara bakma, bunların işi gücü geyik. Oğlum bir an önce evlenin. Düğünde fena dağıtacağım, haberiniz olsun. Dikkatimi çekti. Ben senin parmağında yüzük göremedim. Evli misin Emir? Emir o kafalarda değil. Ayıptır sorması, kaç yaşındasın? 37. Ayrıca daha aradığım o kızı daha henüz bulamadım. Bulamadın mı? İnsafsız. Bugüne kadar kaç tane düzgün kız bulduk? Biri bile mi değil? Daha 37 yaşındayım. Sakin, sakin abi. Biz daha Beşik'teyken evliliğe kodlanıyoruz. Adamın rahatlığına bak, gelmiş 40'ına. Bunun aklı havalardan. Sevgili arkadaşlar, 37 yaşına gelmiş bekar bir erkeğin kurumsal hayatta istatistiklere göre yükselmesi çok zor görünüyor. Yani iş dünyasına damgasını vurmuş o çok iyi olan yöneticilerin biyografilerine şöyle bir göz gezdirdiğimizde görüyoruz ki hepsi evli, mutlu, çocuklu. Yani bekar yönetici erkek olarak çok fazla yok. Neden? Hemen cevap vereyim, yormayayım zihinlerinizi. Çünkü karısı olan bir adam işini kaybetmeyi göze alamaz. Çünkü çocuğu olan adamın sorumluluk eşiği çok daha yüksek olur. Yani bir mafya babası için bile aile kavramı çok önemli aslında. Sinemamıza dönelim. Baba 1, baba 2, baba 3. Öyle değil mi? Süper Baba, Baba Evi, Şehnaz Tango, Canım Ailem. Bunlar özel işler, ulvi işler. Aile var işin içinde. Bu söylediklerine uyan aramızda tek bir kişi var. Kim o? Ben. Sen misin o? Hı hı. Yani ne güzel ya. Çok sevindim senin adına. Eşinin adı ne? Füsun. Füsun. Hı hı. Harika. Kesin en mutlu sensindir. Yani öyle diyebiliriz. Fotoğraflarını göstereyim mi sana? Göstersene. Bak. Bu Füsun. Bu bizim köpeğimiz. Balki. Balki. 2 de çocuğumuz var. Aa, maşallah. Ya sağ ol. Maşallah. Evlilik ne zaman? 25 Ağustos. 25 Ağustos mu? Ha, astrolog öyle dedi. 25 Ağustos en iyi tarihiymiş. Ay şaka yapıyorum canım. Ne astroloğu arkadaşlar. Sus buz bana bakıyorsunuz. Ben de harbiden bu 25 Ağustos sandım. 2023 25 Ağustos. Süper. Efsun ya. Harbiden çok komik kızmışsın. Komik. Komik. Burak Efendi'ye bak sen ya. Güzel desen değil. Zeki desen hiç değil. Neymiş efendim? Komik. Sinirli miyiz biraz? Hayır, benim anlamadığım, biz kadınlar pireyi deve yapıyoruz da bu öküzleri nasıl adam edemiyoruz? Anlasaydık aşk olmazdı herhalde. Ya ben şu gördüğüyle, duyduğuyla yetinen o kadınlara o kadar imreniyorum ki. Bir de benim şu halime bakın. Yıllarca bunun hayalini kurmadın mı biz gibi? Galiba hayal kurarken biraz malzemeden çaldım. Pardon, bana mı dediniz? Yok, öyle kendi kendime. Ne yapacak tek başına bu zevzek kız? Kolay mı? Yemeğiydi, bulaşıydı. Koca evi böyle çekip çevirmek. Anne Efsunlara da yakınlarda bir yerde ev tutacağız. İnanamıyorum size ya. Yani yıllardır beni evlendirmek için 40 tane takla attınız. İkiniz birlikte şimdi de dibinizde mi istiyorsunuz? Ay pes vallahi. Hadi ben çıkıyorum. Ben sizin için söylüyorum yavrum. O kadar işin üstesinden nasıl geleceksiniz ki? Anne bizim ne işimiz olacak? 2 kişiyiz. Bulaşığımız olmaz, çamaşırımız olmaz yani. Bulaşığınız olmaz tabii evladım çünkü yemek yapmasını bilmiyorsun. Ay çocuk olunca ben nasıl geleceğim daha oralara kadar? Anneanne çocuk nereden çıktı ya? Biz daha evli bile değiliz. Çocuk öyle pat diye çıkıverir farkına bile varmazsın. Benim tanıdığım Cavide kesin ev konusunu açacaktır. Ezdirme kendini dik dur kızım. Ya niye ezdireyim ben kendimi anneanne? Ben buraya ateşkes imzalamaya geldim. O kadın iyi bir kadın gerçekten. Bir polyanamız eksikti yani. Ay, gerçekten uğraşamayacağım sizinle ben. Ezdirme kendini. Ezdirme. Acaba çiçekleri nereye koyayım? İzmir'deki Saat Kulesi'ni biliyor musun? Anlamadım. Ha, anladım. Ay, yol yakınken dönsem mi acaba? Sinanlar biraz geç kaldı. Herhalde trafiğe falan takıldılar. Mina Hanım da yok galiba. Aç mısın? Yok. Hani Sinan burada yeriz diye bir şey yeme dedi. Ben de o yüzden çok bir şey yemedim ama önemli değil. Ben bir şeyler hazırlayayım. Utan Peyker Hanım, utan. Kıyamam ya, baksana gelini aç kalmasın diye. Ben dedim bu kadın melek diye. Al bunu. Şansına evde lokma yiyecek yok. Teşekkür ederim.
Evlenince nerede oturacaksınız? Affedersiniz. Biz Sinan'la bunları daha konuşmadık. Yanında bir köşkümüz daha var bizim. Orada oturursunuz. Bir senelik kontratları var ama sorun çıkmaz. Zaten en iyi ihtimalle bir seneden önce evlenemezsiniz. Hoş geldiniz. Ay kusura bakmayın, aç bir ilaç beklettik sizi. Çok güzel yemekler hazırlamıştık. Keşke siz önden başlasaydınız. Sordum, aç değilim dedi. Efsun özür dilerim babaanne. Babaannesinin paşası. Aç mısın? Hem de kurt gibi. Dur sofrayı hazırlayayım ben sana. Yardım edeyim. Özür dilerim. Çocuklar, düğün tarihini aldınız mı? Efsun Ağustos olsun istiyor. Hangi Ağustos? 2023. Hangi Ağustos? Bu Ağustos. Hatta 25'inde yapalım diye konuştuk. Efsun Hanım öyle mi uygun gördü? Aman babaanne ne anama? Yok, ben öylesine öneri olsun diye söyledim. Yani illa o tarihte olacak diye bir şey yok tabii ki. Çocuklar için uygunsa bence fazla uzatmanın da bir manası yok zaten. Gelin Hanım. Ne zamandan beri size laf düştü ben buradayken? Ne o yangından mal kaçırır gibi? Bence de 25 Ağustos iyi tarih. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Babaanne, sen torununun düğününü bir an önce görmek istemiyor musun? Siz bir yere kaçmadığınıza göre, ben de önümüzdeki yıl ölmeyi düşünmediğime göre bekleyebilir. Hem daha birbirinizi tanımıyorsunuz. Biz 14 yıldır birbirimizi tanıyoruz babaanne. Aman, çocukmuşsunuz o zaman. Şimdiki halinizle bir mi? Hem bakalım bu kız aynı kız mı? Anlatamadım. Biz diyorum birbirimizi yeterince tanıyoruz babaanne. 30 yaşına gelmiş, karta kaçmış bir kız. Sana asansörde evlenme teklifi etti diye mi evleneceksin? Anne. Sus Tuncel! Herhalde bir kusuru var ki onu örtmek için bu acele. Yoksa niye anlamadım ki? Neymiş kusuru Efsun'un babaanne? Onu siz bilirsiniz artık. Tanıştığınız günden beri onca laf ettiniz. Tek kelime bile etmedi. Farkında değilim sanmayın Cavide Sultan. Yani sen ne yapacaksın? Çok... Sakin ol çocuğum. Ben bu kapıdan çıktıktan sonra ne onun ne benim yüzümü göremeyeceğini biliyorsun değil mi? Peki. Sinan. Aslında hiçbir şey değişmiyor. Sadece sen hissetmemeye başlıyorsun. Mesela benim canım artık o akşamki kadar yanmıyor. Nasıl şeyi merak ediyorum. Mesela aynı şeyi bizimkiler yapsa acaba ben Sinan'ın yaptığı şeyi yapabilir miydim? Onu düşünüyorum. Sence yapabilir miydin? Efsun, müsait misin? Anne, hangi dağda kurt öldü de sen benden izin ister oldun? Bana bak, ağzını bir haftadır bıçak açmıyor, farkında değilim sanma. Yo, iyiyim gayet. Sadece yorgunum biraz, abartmayalım yani. Kızım, anneler anlar, anneler hisseder. Hiç bakma öyle, anne olunca sen de anlarsın. Ay surata bak, gel buraya yanıma. Anne. Gel 2 dakika, gel konuşalım. Ne var? Gel çocuğum, gel canım. Efsun, sen bizim için çok değerlisin. Anne. Şşt! Bana bak, ben bu yola girdim. Ben buradan dönemem diye sakın asla böyle bir şey düşünme, olur mu? Gerekirse bütün ipleri koparırız. Biz seni kimsenin altında ezdirmeyiz. Aç değiliz, açık değiliz. Kimseye muhtaç değiliz. Bilsinler yani bunu. Bu ne be? Biliyorum güzel bir şey söylüyorsun ama onu bile döver gibi söyledin ya.
fotoğraflar çeviriyorsun ama Sen korkuyor musun? ne alakası var? Sadece geçen sefer tutmayıp kurtulmuştuk, unutma. İşleri çeviriyorsun. Ne iş çevireceğim ya? Ay Sinan sen baya korkuyorsun sanki. Bak şimdi, veririm gazı diyorsun yine. Gazaniye gelmedin. Gelecek şimdiden beraber. Tabii bu koridorlarda şarkı söylemek senin uzmanlık alanın. Bu nereden çıktı şimdi? Neydi o bir şey vardı ya ne söylüyordun? Aya benzer yüreğim. Doğal olarak takipteyim. Ay şu kadın. 90'lar Türkçe pop şu an kan ağlıyor. Hala dans ediyor ya. Ne oluyor ya? Yine mi maç? Yenilen pehlivan güreşe doymaz mı? En son ben seni yendim. Sinan'ı ver unutma. Efsun? Evet. Ne oluyor burada? Bilmem. Merhaba. Teşekkürler. Sanırım artık bunları sahibine vermenin vakti geldi. Bunlar ne? Hani bana sürekli sitem ediyordun ya, hiç cevap yazmadın diye. Aslında yazdım. Ama gönderemedim. Oğlan kızı ister, verirlerse evlenirler. Vermezlerse aşık olur. Ben de zannettim ki ne kadar uzak durursan beni o kadar seveceksin. Sinan, oğlum babaannen geldi. Birlikte gidelim bakalım bu sefer derdi neymiş. Sinan, ben hiç gelmeyeyim. Konuşacaklarımız olur. Yine aynı şeyi konuşacaksak baştan söyleyeyim babaanne biz 25 Ağustos'ta evleniyoruz. Bence 25 Ağustos çok güzel bir tarih. Geçen akşam için özür dilerim kızım. Yok rica ederim. Yani olur öyle şeyler hani aile içinde. Ben sana bir şey vermeye geldim. Aslında Sinan'ımın doğum günü ama... Bana mı? Evet. Bu nedir babaanne? Annemden bana 2 yüzük kalmıştı hatıra. Biri Mine'de, birini de sen takarsan çok sevinirim. Şayet kabul edersen tabii. Rahmetli annem zarif, ince, çok şık bir hanımefendiydi tabii. Artık sen kendi parmağına göre yaptırırsın onu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Zümrüttür yani. Ha, yani benim için çok daha kıymetlisi bu gece sizin benden özür dilemeniz oldu. Beğenmediysen kalsın Selin kızım. Yok öyle demek istemedim. Çok beğendim. Sağ olun. Hadi. Hala bana Selin diyor ama. Bakar mısınız şuna ya? Yarısını sokamadım. Sence de her şey biraz hızlı gitmiyor mu Sinan? Neden bu soruyu sürekli sorup duruyorsun? Bilmem. Ya galiba merak ediyorum senin de korkuların var mı diye. Rahat konuşabilir miyim? Ya çok kırıcı olmayacaksan tabii ki. Kimseye söyleyemiyorum. Ama çok korkuyorum. Rahatladım. En azından yalnız değilmişim. Peki ya biz kavga edersek, birbirimizi kırarsak ne yapacağız? Ayrılalım o zaman. Ya Sinan öyle demek istemedim. Anlıyorsun beni. Arada ayağımıza taş batacak. Yosun diyecek de güzelim denize girmeyelim yani. Oo, metaforlar falan bayağı güzel. Lisede edebiyatım ondu. Hadi canım, senin mi oldu? Sürekli ben kopya veriyordum sana, olmuş. İşte yani 100 üzerinden. Sen hiç aşık oldun mu? Bir kez. Yapma Sinan. 14 yıl önceydi. Sonra hiç kimse olmadı mı yani? Demek ki çıtayı çok yükseğe koymuşsun.
Sinan sen çocuk düşünüyor musun? Çalışmadığım yerden sordum. Yo. Şu anda gayet kaçmaya çalıştığın yerden sordum galiba. Efsun, ne işin var senin bugün ofiste? Ben de burada çalışıyorum Ece. Ondandır belki. Hayatım. Düğün mekanı bakacaktınız ya bugün. Boğaz'daki saraylar ne güne duruyor? Kızlar ben sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem fakat biz çok daha mütevazı bir düğün hayal ediyoruz. Kusura bakmayın beklediğiniz gibi olamayacak. Saçmalama Efsun. Sinan ailesi sosyetik kızım. Öyle değil. Onlar için prestij meselesi. Kıyamet bir kalabalık olacak o gün. Bir tarafta basın, kameralar, gazeteciler, bütün paparazziler orada olacak. Diğer tarafta böyle... Ay Efsuşko, devlet adamları gelir o gün. Tabii ordu gelecek. Bütün ordu söz verdi. Davetiye yolladık. Hayatım bir kere evleneceksin. Nereden biliyorsunuz hayatım? Belki ben ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü boşayacağım. Ne biliyorsunuz? Efsun, kınayı nerede yapacaksınız? Onu sizin evde yapalım hayatım. Annene bir sorar mısın müsait mi? Öyle şeyler yapılmayacak. Anlamıyorsunuz galiba kızlar. Ruhsuz karı. Efsun! Efsun bir kere evleneceksin. Bir kere oluyor düğün. Anneciğim don almaya bir 10 kişi daha çağırsaydık keşke. Az olduk böyle. Kızım don almaya gitmiyoruz ki bohça alışverişine çıktık. Tamam don almayacağız mı? Ay donsuz kal inşallah ya. Tövbe estağfurullah. Cavi de yine benim donumdan. Sinan geliyorum ben. Alo? Alo Efsun. Sinancığım nasılsın? Sana bugün iç çamaşırı alınacak değil mi? Bu arada müsait misin? Biz de geziyoruz işte öyle alışveriş için. İyi dinle bak. Bir model beğendim atıyorum sana şimdi. Bunun kırmızısı ama unutma. İyi at hadi bekliyorum. Ah Sinan ya sen neyin derdindesin ben neyle uğraşıyorum. Yok bu röptü şambur çok güzel bak. Evet. Kim giyecek onu ya? Hulusi Kentmen mi? Ay rahmet istedi. Sinan tabii ki. Niye? Kızım röpte şambur damatlık kadar önemli olmazsa olmaz. Tabii röpte şambur giymeyen damadı ben boşarım o dakika. Affedersiniz. Telefonum çaldı. Yuh. Sinancığım çamaşırı nerede bunun? Nasıl ama? Çamaşır içinde kaçınca çamaşır olmuyor. Hem bana baksana sen nereden buluyorsun bunları? Bunların fotoğraflarına mı bakıyorsun sen sürekli? Sen yine de bir düşün. Gılı gılı. Gılı gılı mı? Bu da çok fazla düz değil mi? Hani ben istiyorum şöyle biraz seksi bir şeyler olsun. Bence içini daha çok gösteren bir şeyler olmalı. Evet biraz böyle üstüne yapışsın hatlar ortaya çıksın. Ne oluyor size ya? Anneanne. Dünürünün karşısında ateşli. Ne? Bu ne ya? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Oldu olacak buradan çıkıp küçük ev aletleri için sex shop'a gidelim. Küçücük kızsın saçma sapan şeylerle rüküş rüküş. Bu peçeteler Fransız malı mı? Gelinle damadın baş harfleri onlar. Dikkat ettiyseniz aynı armayı tabaklara da işlettik. Ha o zaman o tabaklar düğünden sonra bizde kalabiliyor. Efsuncuğum sen hayalindeki düğünü bir anlatsan bize. Bak İstanbul'un en klas düğün organizatörü bize yardımcı olacak ya. Yani benim şimdi hayalim, düğün hayalim. Yani doğal olsun, böyle kendi halinde, organik bir şey işte. İyi fikir. Düğün şekeri olarak da doğal gübre veririz. Aman ne iyi olur. Sizin oralarda ondan çok bulunur. Mine Hanımcığım, ben sizin gönlünüzde yatan düğün yerini biliyorum aslında. Ahtım var. Yıllardır Sinan'ım evlenirse hep böyle bir düğün olsun isterdim. O zaman mekana gidelim. Hem 5 çayımızı alırız hem de detayları konuşuruz. Tabii. Ne dersiniz? Nikah törenimiz Sinan'ımızın ve Efsun'un Sakın bir şey söylemeyin farkındayım. Şu an Boğaz'da bir saraydayız. davetlerin üzerine peri tozları serpiyorlar. Ne oluyor? Bir ara adımız geçti ama kimin düğününden bahsediyor bu kadın? Biraz heyecanlanıyormuş gibi yapsana, soğutma. Silah kırmasıyla beraber dışarıda havai fişekler atılıyor. Neyi kutluyoruz? İstanbul'un kurtuluşu mu var? Ya bak ağzını kırdırtma sarayın ortasında. Anne bak ne güzel madem saraydayız. Sen bu yüzden benim gözlerimin kara zindanlarda böyle dağılır ikimiz de rahatlayalım valla. Şimdi isterseniz salona geçelim. Sohbetimize orada devam edelim. Ne dersiniz? Sıra geldi davetiyelere. Rengi çok önemli. Tabii ben sırf rengi yüzünden kaç tane düğüne gitmedim. Rengi belli, beyaz.
Renginden önce davetli sayısını belirleyelim. Davetli sayısı 700 desek 500'ü bizim, 200'ü sizin. Aa, neden Mine Hanım bizim davetli sayımız o kadar az? Çevremiz daha geniş de ondan. Biz İzmir'in en köklü, en tanınmış ailesiyiz. Hanımlar kolay gelsin. Hiç rahatsız olmayın hemen gideceğim. Sinan, iyi ki geldin. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Yani vezirler, sultanlar, havai fişekler, martılar. Ya Sinan benim seninle düğünle ilgili konuşmam lazım. Tabii konuşalım. Sinan oğlum öyle mutluyum ki seni hep böyle bir düğünle evlendirmek istedim. Sanırım Mine Hanım'ın düğününe hazırlanıyoruz ama. Selin kızım, yılın düğününe hazır mısın? Efsun babaanne, Efsun. 25 Ağustos vatana millete hayırlı olsun. Kızım sakın karnını içeri çekme. Sonra prova da kilo aldı derler sakın. Nereden bileyim, ben daha önce evlendim mi? Şöyle geniş etekli, kat kat kabarık bir şey olsun. Şimdi boyu kısa, kalçalar da Türk tipi yani geniş. Nasıl diyeyim öyle kabarık etekle hepten bodur gözüküyor diyor. Allah'ın bildiğini kuldan niye saklıyorsun canım? Bodursa bodur. Galiba benim tipim evlilik standartlarına uymuyor. Ben kaçayım buradan. Sakın. Duvak için nasıl bir şey düşündün? Ay şöyle uzun olsun. Ay olur mu canım? Kısa olsun. Ayol kısa duvak olur mu? Adı üstünde gelin. Ne alakası var efendim? Duydunuz işte Efsun'un boyu malum. Duvak uzun olsun diyoruz. Yoksa Efsun'un boyu uzun diye bir iddiamız olamaz. Ay, nefes alamıyorum. Hiç rahat değil bu. Bir geri rahat olmaz, güzel olur. Unutma canım. Bak bu güzel oldu işte ha. Değil mi anne? Koskoca ünverlerin gelini. Burun giyecek. Hı? Çıkar kızım, çıkar. Ucuz durdu. Dön bakayım. Ha, işte budur. Aa, yoksa siz konak için avize mi arıyordunuz? Ayol biz gelinlik almaya geldik Cavide Hanım. Çıkar kızım, çıkar çıkar. Ama böyle boş olunca kıyafetten hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Ay İzmir'den de o kadar çok misafirimiz gelecek var ki. Şimdi ufak tefek şeyler de takar onlar. Aa, bu da burada kalmışmış. Bu nereden çıktı anneanne? Çakma. Sus saçın. Bak çok hoş oldu. İşte şimdi gelinlik bir şeye benzedi. Bu nasıl oldu, rahat mısın? Yani rahat, işte iş yerinde tercih etmesem de özel bir davette. Sevgili, hadi bakalım gelinliği bir de dans ederken görelim. Gelinliği dans ederken. Her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ölümün yarine, gönül işime. Bahar sensin bana, gülşün cennet. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Suratım beş karış, ne oldu? Daha ne olsun, şarkının içine ettiniz. Barbie, Almira, Raj, hadi siz gidin bakayım. Duyan mı? Tipsiz. Ama hak etmeyin yavrum. Yani senin için şurada yurtlar sesler, geyler korosu kurdum. Ben daha ne yapayım ya? Mehmetciğim, bunun için mi geldik buraya? Hayır. Bak bunun için geldik. Gel bakayım buraya. Mehmet, bu ne? Yavrum ben seni halvet olmaya hiç bekarlığa veda partisiz gönderir miyim ya? Evleniyorsun ya kızım. Ay bana evlilik deme. Oraya git, buraya gitme. Ay onu beğenmedim, bunu beğendim. Onu istemiyorum, onu istiyorum. Ya Efsun ne istiyor? Kimse sormuyor. Sinan Bey zaten kayıp. Onun keyfi yerinde. Sus! Sinan'a laf söyletmem. Buldum gül gibi çocuğu, o dilini koparırım yani. Var ya şuradaki karılara Sinan'ın resmini göstersem yemin ediyorum hırslarından hepsi seni gelir cırmalar. Her genç kızın rüyası değil mi? Yok, o dediğin dikiş makinesi. Bakar mısınız şuna? Allah, yalnız fazla içme ha. Daha çok sürprizim var. Pardon. İki tane daha alabilir miyim? 3 olsun. 3 tane. Kardeşim iner misin aşağı? Polis çağıracağım. Aşağı inin lütfen. Ya ne polisi ya? Adam işini yapıyor, bırak. Vallahi nazarlardan saklasın. İnanılmaz hoş. Beyefendi yeter ama ya, midemiz kalktı. Beyefendi masamızdasınız. Nimet yeniyor masada. Nasıl, beğendin mi sürpriz
bir son sanıyorsunuz ya, değil. Yani değilmiş. Aslında karar verince öyle bir kuyunun içine giriyorsunuz ki dibi yok. Ben düğünümü beyaz bir elbise, küçük bir pasta, sade bir kutlama diye hayal ederken beyaz uçuşan güvercinlerden lazer şovlara, Latin orkestrasından çok katlı rezidans var bir pastaya varana kadar bir sürü saçmalığa evet dedim. Nikah masasına gidiş müziği, nikah masasından dönüş müziği, ilk dans müziği, son dans müziği. Efsun, kızım ne işin var dolabın içinde çocuk gibi? Senin bugün düğün günün. Gelin olacaksın, şu haline bak. İnsan da kendi düğününe gidecek hal mi bıraktınız ya? Efsuncuğum hadi lütfen. Bak lütfen oyun oynayacak halimiz yok hadi. Hadi çabuk hazırlan. Anne tamam dolaba saklanmış çocuk gibi. Geliyoruz. Korkmayın. Hadi. Tekrar. Çok güzel. Bir dakika oğlum, bir dakika. Ne oldu anneanne? Gülümse biraz. Zoraki evleniyorsun sanacaklar. Eteği bozulmuştu da. Şimdi birlikte güvenle geleceğe ufka doğru bakıyoruz. Ya biz şimdi nereye bakalım? Yani şimdi öyle bir durun ki hayalini süsleyen erkeğin benim desin o duruş. İşte o benim. Efsun Hanım sizden de isteğim kendinizi damadın güvenli kollarına bırakın ve biraz sokulun. Sahibini bulmuş bir kedi gibi sokulun. Beyefendi biz oyuncu falan değiliz işte. O gülelim anımız olsun. Çekiyorum, gülümseyin. Evladım dur bir dakika. Önce benim bir fotoğrafımı çek. Geliyorum. Sonra Çekil. Hadi biz de gidelim aile olarak. Gelin. Hani derler ya, hayatta ne istediğini bileceksin. Benim kafa tersten çalışıyor. Ben hep ne istemediğimi bildim. Mesela böyle bir fotoğrafı, hatta düğünü hiç istememiştim. Sinan, bir saniye bakar mısın? Ahmet Bey'den de. Sinan biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Bu halk günler ekibi ne zaman gelecek? Geliyorum birazdan. Hayatım konuşuruz canım. Cavit Esun, halk oyunları ekibi ne ya? Aşağısı kıyamet gibi. Artık yıllarca konuşurlar bu düğünü. Kızıma da o yakışır. Cavide yaparsa böyle yapar işte. İlk defa bir konuda anlaştılar. Evet efendim buyurun. Hadi. Vallahi hayaldi gerçek oldu. Aşağıyı bir görsen böyle kalabalık, bir tarafta basın var, kameralar var. Biliyorum Ececiğim, biliyorum. Ensesi kalınlar, kalantorlar. Ordu gelememiş ama. Ay ben gideyim de kalantorlarla selfie çekeyim hadi. Tamam Ececiğim. Sinan. Mehmet, bakar mısın? Bana Sinan'ı bulur musun? Ha, tamam bakayım. Emir'in yanındadır herhalde. Dur kızım ben onu hemen bulurum. Çok güzel olmuşsun. Siz de çok kral olmuşsunuz Oktay Bey. Ama galiba prenses birazcık korkuyor. Nedenmiş o bakayım? Ben hep senin yanında olacağım, korkma. Ben galiba o kalabalığa girmeyi hiç istemiyorum. Böyle zamanlarda içinden 100'e kadar say. Gör bak. 50'ye gelmeden rahatlamış olacaksın. 17, 18, 19, 20. Sinan çok özür dilerim sen. Biz bu arada nasıl geldik?
Hayatta en zor şey insanın kendini teselli etmesi. Ama insan isterse bunu da Biliyorum, onu da isterse kendisi başarabilir diyeceksiniz. daha ne kadar saklanabilirsin ki bu odada? Bu hayat senin. Kendi seçimlerin için ayağa kalkıp mücadele etmelisin. Hadi. Dikkat et ama dikkat et. Sinan. Efsun ne yapıyorsun sen? Delirdik biz ayol. Evet bayanlar, sizi dışarı alalım lütfen. Ama canım merak ettik o kadar. Kızım ne oldu sana böyle? Bizimkiler, sizinkiler derken bu koşuşturmacada kendimizi kaybettik. Her şey karıştı. Belki aşağıda çok güzel bir düğün var şu anda ama sanki ben hiç ben değilmişim gibi. Bu gelinlik bile benim değilmiş gibi sanki. Ben bütün bunların seni heyecanlandıracağını düşünmüştüm. Ben hiç böyle bir şey hayal etmedim Sinan. Benim tek istediğim sendin. Galiba bu karışıklıkta biz biraz birbirimizi kaybettik. Yıkadım temiz. Ama Her şeye baştan başlamaya ne dersin? nasıl yani? Ne yapıyorsun? Hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte, fakirlikte. Benimle bir ömür geçirmeye ne dersin? Benimle evlenir misin Efsun? Sen şu anda bir geline evlenme teklifi ediyorsun. Farkındasın değil mi? Evet. O zaman elini çabuk tut. Sinan, herkes dışarıda. Ne yapıyorsun? Emir, bak şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Birazdan Efsun... Aa nikah memuru. Sinan biz nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Buradan. Şimdi annemize bakıyor. Buradan. Nereye gidiyoruz biz Allah aşkına? Ya ne kadar güzel. Bizimkiler şimdi meraktan nasıl arıyorlardır bizi? Ya bırak arasınlar be kızım. Sen buldun ya aradığını, gerisini boş ver. Allah'ım bana da nasip etsin. Haydi amca. Meslek hayatımda bir ilk yaşıyorum sayenizde. Başlarsanız biz de bir ilk yaşayacağız sayenizde. Ta başından belliydi bu işin olmayacağı. Paramız da rezil oldu. Ay para. Bizim de onurumuz yerle bir oldu hanımefendi. İzmir'in yarısı burada. Aman fena mı İzmir'de öğrenmiş oldu. Ne mal olduğunuzu. Hadi. Geliyoruz Cavide Hanım. Çok ayıp bu yaptığınız çok ayıp. Sen de böyle yap. Asfalyalarımı attırmayın benim. Neredesin be Efsun? Neredesin be? Sayın Efsun Özçım Hanım. Evet. Sayın Sinan Ünver Bey'i özgür iradenizle kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Sayın Sinan Ünver, Sayın Efsun Özçım Hanım'ı özgür iradenizle kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Kesinlikle evet. Siz şahitler ne diyorsunuz? Evet amcacığım, evet. Sinan. Abi, emin misin? Sıkıntı olmaz. Emin abisi, emin. Demek geldi içimden, gelmeyin bu aşkın peşinden. İki gönül bir oldu, samanlık çoktan seyran. Yıksanız da alemi, vermem size yarimi. Çatlasanız da ortadan, aşk dinlemez ki ferman. Vurdular bizi bayıltamadılar, sarhoş